İnsan 5 duyunun dışında duyumsal, duygusal, düşünsel ve zevksel olgulamalar planıyla bir bütünsellik arz ediyor. Bunların her birinin kendine özel boyutları var. Ve içlerinden 2 tanesi var ki birbirini kitle şekilde hareket ediyor. Birisi mental, diğerisi de vicdan. Birisi duyumsal boyut, duygusal boyutu, diğeri düşünsel boyutu oluşturuyor. Daha doğrusu onların etkinlik prosedürleri ortaya çıkıyor demek daha doğru. Mental boyutun etkileşim prosedürü nedir? İlk başta mantıktır diyoruz. Mantığın ortaya çıkışını daha önceki bölümde anlatmıştım. Duygusal boyutun etkinlik prosedürü nedir? Vicdan dedik. Bu her ikisi de yersel adaptasyon kişiliği döneminde ortaya çıkıyor. Ve yersel adaptasyon kişiliğine ait egosantrik iradenin kontrolü altında aslında ortaya çıkıyor demek doğru olur. Peki egosantrik irade boyutunun neye tabi olması lazım? Öz irade boyutuna tabi olması lazım. Öz irade boyutunu kullanan kim? Bizlerin deneyimci, uydu potansiyelleri, yüksek benlikleri. Yüksek benlikler üzerinden deneyime sokulan her bir olgunun kendine has bir boyutçuğu var dedik. Bu boyutçuluk nerede oluşuyor? Tabii ki yine insan beyninde. Duygulara karşılık gelen, düşüncelere karşılık gelen, zevklere karşılık gelen beynimizde mutlaka bir bölge var. Ne demiştik? Nöronlar, insan beyni oluşturan nöronlar belli mahiyetlerde uzmanlaşmış hücrelerdir. Santral sinir hücreleri diyoruz değil mi bunlara? Sinir hücresi kısaca. O sinir hücrelerinin tamamen amacı bu mahiyetteki bilgiyi işlemek ve açığa çıkmasını sağlamak ve bu açığa çıkan ve işlenen bilginin tüm vücuda yayılmasını sağlamak ve buna uygun da bir organizma bilinci ortaya çıkmak ve organizma bilinci de buna uygun aksiyonları alarak yani organizma bilinci, cevher otomasyon bilinci dediğimiz o bilinçsel olguyu ortaya çıkartmak. Başka bir şey de değil. Zaten insanın ilk karakteri, yersel adaptasyon kişiliği dediğimizde cevher otomasyon kişiliği de diyebiliriz. Değil mi? Yersel adaptasyon kişiliği eşittir cevher otomasyon bilinci de diyebiliyoruz. Neden? Sonradan oluşturulmuş bir farkındalık düzeyinden bahsediyoruz. Cevheri otomasyon bilinci. Cevhere ait oluşturulmuş bir bilinç. Nasıl oluşturuyor bu yersel adaptasyon kişiliği demiştik? Çekirdek dünyada bedenlenen bir bilincin yere adaptasyonu sağlayan, kullanacağı forma uygunluk veya orada yetkinlik sağlayabilecek bir kişilik dönemi. Yani bir adaptasyon dönemi. İşte o adaptasyon döneminde bedenin kendine has bir yapısı ortaya çıkıyor, karakteri ortaya çıkıyor. O karaktere cevhere otomasyon bilinci ifadesini kullanıyoruz. Duyguları, duyumları, düşünceleri, zevkleri kendisine özel. Zaten şunu da belirtmek lazım. Hiçbir bilinç bir başka bilincin kodlarını direkt açma hakkına sahip değil. Yani tabii ki etkileşim var ama benim bahsettiğim şey direkt etki etmek. Nasıl? Şimdi eserleyen bir eserleyiciyi ele alalım sanatsal anlamda. Bu varlığın eserlerini gördüğümüzde duygulanıyoruz, duyumlanıyoruz, düşünebiliyoruz değil mi? Bu olguyu yaşayan kim? Varlık. Yani belki mesela kendimden bahsedeyim ben. Benim gibi başkası duygulanabilir mi? Duyumlanabilir mi veya düşünce oluşturabilir mi? Hayır. Bunu sadece ben kendim yapabiliyorum. Kendime özel olarak yapabiliyorum. Kendi karakterime uygun olarak yapabiliyorum. Bu karakterim ne ilk başta? Yere uygunluk arz eden yersel adaptasyon kişiliğimle alakalı bir karakter. Bu karakteri ben niye uyumlaştırmaya çalışıyorum peki? Göksel kişiliğimin karakterini uygun bir şekilde oluşturmaya çalışıyorum. Amacımın bu olması lazım. Peki göksel kişiliğimle yersel kişiliğimi bir araya getirdiğimde ortaya ne çıkıyor? En başta tabii ki yersel kişilik ve göksel kişiliğin bir uyumlaşma süreci var. Bu uyumlaşma süreci sırasında entelektüel toplum kalıp kullanabilme aşamasına gelebiliyorum. Entelekt kompütür oluşturabiliyorum. Ve hem yersel hem de göksel kişiliğin bir araya geldiğinde ne ortaya çıkıyor? Hem maddeyi hem de enerjiyi bir ortaya çıkartıp yaratabilir hale gelmiş oluyorum bilinç olarak. Amaç zaten bu da ilk aşaması, yani bu saydığım ilk şey birinci kademe. İkinci kademe ne peki? Göksel kişiliğin bir üst kademesi olan tanrısal benliğime ait kişiliğin sergilenmesi çekirdek dünyada. Yine entelektüel atomlu bir form kullanma hakkına sahip oluyorum ama daha üst versiyonunu, işte entelekt kompütüre sahip oluyorum, daha üst versiyonu, değil mi? Yine maddesel enerji kaynak kombinasyonunu daha üst seviyeye getirebiliyorum. Tüm bunları yaparken yine nereye başvuruyorum peki? Kompütürüme. Yani biyoloji kompütürüme ilk etapta. Daha sonra entelektüel topluluğumu oluşturduktan sonra
her iki kombinasyona sahip olan farklı bir kompütür türüne, entelekt komputuraya, yani hem maddesel hem de enerjide kaynak düzen kombinasyonuna uygun oluşturulmuş beynime yine müracaat ediyorum diyebiliriz. Peki dedik ki beyin yapan şey aslında hücrelerin çekirdeklerinde yer alan DNA'lardaki genetik programlar. Bu genetik programlarda defaten de ifade ettiğimiz gibi öze ait bilgi ve enerji var. Öze ait bilgi sadece benim kişiliğim veya göksel kişiliğimle alakalı, yersel kişiliğimle alakalı bilgileri mi barındırır? Hayır. Bunların yanı sıra özüme ait bilgileri de taşıyor. Yani özümün üst düzeydeki hasletler ve keyfiyetlerini sergilememe yarayacak bilgileri de taşıyor. Görevimi icra etmemi sağlayacak bilgileri de taşıyor. Hangi görevimi? Göksel görevimi taşıyacak bilgileri. Ve bu bilgileri her bilinç kendi özünden açığa çıkartabilir. Buna ne diyorduk? Doğaçlama diyorduk. Yani insani biyokompütürün içerisinde yer alan duygusal, duyumsal, düşünsel olgulamaların yanı sıra porlara öyle programlar veriliyor ki bu programlar çekirdek dünyadayken benim özüme ait öz bilgiyi ve öz enerjiyi devreye sokmamı sağlıyor. Öze ait yetkinliğimi sağlıyor. O halde her bir bilinç aslında doğaçlayıcı güç odağı olarak kendisinden bilgiyi doğaçlaması hedef ediliyor. Yani aslında çıkartabilir. Ve bunun için çekirdek dünyada aslında birçok öğreti planları devreye sokulmuş, sanatsal aktiflikler devreye sokulmuş, bilimsel aktiviteler devreye sokulmuş. Bunların hepsi nedir? Doğaçlama derken insanlar genelde işte şiir yazmak veya işte bilmiyorum ama bilimsel bir keşif yapmayı doğaçlama olarak düşünmeyebilirler. Veya kitap yazmak, doğaçlamak olarak, şarkı söylemek, kitap yazmak, şarkı söylemek gibi onları doğaçlama olarak düşünebilirler. Resim yapmak, doğaçlamanın içine girebilir mi? Girebilir. Sonuçta herkesin bilgisi kendisine. Sınırlamanın daha öteye geçebilmesi için şöyle bir şey söyleyebiliriz. Rapsal siklus döneminde doğaçlamayı daha etkin bir şekilde görebiliyoruz. Hem sanatsal, rapsallığın kendine has sanatı var, onu görebiliyoruz. Ruhsallığın kendine has sanatsallığı var, onu görebiliyoruz. Hatta bunların kendi içerisinde bilimsel aktiflikleri de var. Yani kendine ait bir matematikleri de var. Ve bunu insanlar keşfettikçe aslında kendindeki öz bilgiyi açığa çıkarmış oluyor. Örneğin, geçmişimde yani gelmiş geçmiş uzay zaman dönemlerinde bir sürü yüce çekirdek dünyaya enkarne olmuş. Farklı farklı görevleri vurgulamış. Farklı farklı görevleri vurgularken her biri aynı fonksiyonları vurgulamış. Yani mesela sadece bir tane sanatsal fonksiyonlar vurgulanmış, sadece dilsel fonksiyonlar vurgulanmış, sadece bilimsel mi, felsefik mi? Hepsi vurgulanmış değil mi? İhtiyaç duyulduğu dönemlerde ihtiyaç duyulduğu şeyler açığa çıkartılmış. Bu dönem tamamen sanatsal aktiviteyi devreye sokacak bilinçler enkarne edilmiş çekirdek dünya yoğun planda. Bir dönemde tamamen rapsal süklüsü devreye sokabilecek ve rapsal süklüsü devam ettirebilecek öğretiler ortaya çıkartabilecek bilinçler enkarne edilmiş. Tabii ki peygamberleri kastediyorum, evliyaları kastediyorum ve onların aralarında işte havarileri kastediyorum, sahabeleri kastediyorum, kerubeleri kastediyorum, yogileri kastediyorum, rahipleri kastediyorum. Hepsi ama hepsi rapsal süklüs uygulamalarının yoğunca uygulandığı dönemlerde başrol oyuncular olarak karşımıza çıkmışlar. Şimdi bu sürece baktığımızda her biri günümüze nazaran ki günümüz bilgi çağı ve her şey yoğunca işlendi, yoğunca bilgilerin insanlara ulaştırılabileceği bir dönem olmasına rağmen geçmişte yaşayan o yücelerin yapmış olduğu şeylerden referans alarak kendimizde öz akışımıza, öz doğaçlamamıza uygun kanal oluyoruz değil mi? Yani bir şekilde yön veriyoruz. Misal, Aksoy Rahmutu bilgilik öğretisinde biz insanlara bilgileri açığa çıkartırken, daha doğrusu devreye sokarken Cenab-ı Başman ne yaptı? Önce kendisine has kodları açtı değil mi? Bu kodları açarken neye başvurdu? Rapsallığa başvurdu, bilimselliğe başvurdu, sanata başvurdu. Birebir bu işlemleri yaptı. Nasıl? Kur'an-ı Kerim'i okudu mu? Okudu. İncil'i, Tevrat'ı okudu. Sanatsal aktiflik yapmadı mı? Tabii ki yaptı. Birçok müzik aletleri çalardı. Ama bunların hepsini sağlayan şey neydi? Merak kodlarının açılımıydı. Zaten kendisinin çocukluktan beri gelen ruhsal yaşantıları var. Metafizik, parapsikolojik hadiseler var hayatında. Bunların hepsi bir bütün halinde kendisinde bir kod açılım faktörünü devreye soktu ve kendinden kendine öz akışını gerçekleştirerek bugün Aksoy Rahmut bilgelik öğretisi dediğimiz, kendisinin Aksoy Rah'ın bilgeliği dediği öğreti planını devreye soktu 33 yıl içerisinde.
Şimdi biz de size bunları sunuyoruz. Kendi kavram koordinatlarımızı kilitlediğimiz bilgiyle. Bakın, kendi kavram koordinatlarımızı kilitlediğimiz bilgi. Bir kavramın oluşabilip biyokompütür programı haline gelebilmesi için dahi öz bilgiye ihtiyacımız var. Kendisinin de hedefi şuydu. Kendisi hayattayken de şunu söylerdi. Ben tulumbaya su dökelim. O tulumbaya su döktükten sonra önce benim döktüğüm su açığa çıkar. Sonra sizin özünüzden sahip olduğunuz bilgiler açığa çıkar. Peki hakikat tekse ve hakikatin farklı şekilde terennümleri varsa herkes kendi bilgisini devreye sokarken bir bütünlük arz etmesi gerekmiyor mu? Hepimiz aslında farklı gibi gözükse de bir bütünün farklı açıdan bakan bilgilerini devreye sokuyoruz. Aksoy-Rahmutu bilgelik öğretisinde ise tamamen Cenab-ı Başman'ın devreye soktuğu bilgileri kullanarak onun öz akışından devreye soktuğu bilgilerle kendi kavram koordinatlarımıza kilitlediğimiz bilgiyi devreye sokuyoruz ve anlatmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Evet, doğaçlama dediğimiz şey de zaten öz bilginin gerekli görülen yer ve zamanda deşifredik fonksiyonlarla açılıma uğrayıp biyokompütür programı haline getirildikten sonra onu öz kavram koordinatlarımızdan düşünce boyutu kavram koordinatlarımıza kilitleyip insanlığa sunmak. Başka da bir şey değil. Ruhsal öğretilerde mesajlama aktifliğine dayalı olan bilgileri çok önem veriyorlar. Mesajlama ile doğaçlama arasındaki en büyük fark, doğaçlama öze ait bilgi, öze ait bilginin açığa çıkarılması, farklı şekilde aktarılmasıdır. Mesajlama ise ilahi hiyerarşiden bahsetmiştim size. İlahi hiyerarşik kadroların hepsinin farklı frekansları var. Farklı frekanslardaki enerjileri devre sokuşları var. Çekirdek dünyada bir bilinç hangi frekansa uygun biyokompütürünün frekansını ayarlayabiliyorsa o frekanstan bilgi çekebilmekte. Sadece ilahi hiyerarşi de değil tabii ki. Bunu da hemen belirtmem lazım. Sonuçta biz Samanyolu galaksisinin tecil edilmiş olduğunu söylemiştik size. Neden? Berzah diyoruz, geçit diyoruz ve şahap alanı ile donatılmış. Nasıl? İlahi teknolojinin iç düzen kurallarına uygun olarak yapılmış bunlar. Peki, demek oluyor ki bir bilincin, çekirdek dünyadaki bir bilincin diğer boyutlarla iletişime geçebilmesi için, yani ilahi hiyerarşinin frekansına uygun bir titreşimle titreşebilmesi için en azından onların bulunduğu ateş karakterli bilinç boyut seviyesine ulaşması lazım. Yani bir Andromeda'nın frekansına ve Sahabe 3'ün frekansına uyum sağlaması lazım. Yani alemin nasut varlığı haline gelmesi lazım diyor İslam. Bunu yapabilmesi için ne gerekiyor? Kendi bilincinin karakterini yükseltmesi lazım. Bilincinin karakterini yükseltebilmesi için ne gerekiyor peki? Öz kavram koordinatlarındaki bilgiyi yine de belli bir oranda açığa çıkarması şart. Veya bu bilgiyi açığa çıkartan bir bilinçle muhatap olması, bir öğretiyle muhatap olması ve kendisini bu şekilde kontrol etmesi, yönetmesi, geliştirmesi şart. Yani kendi egosantrik iradesini değil, özsel iradesini belli bir yere kadar devreye sokması gerekiyor. Ki diğer boyutlarla, enerjik boyutlarla iletişime geçsin. Diyelim ki yapmadı. O zaman ortaya ne çıkıyor biliyor musunuz? Mesajlama için konuşuyorum. Bambaşka bir durum. Bakın Samanyolu galaksisinde sadece Sirius'a ait kadrolar yok. İlahi hiyerarşik kadrolar yok. 2 tane kutuplar var. Kutuplama var. Bir tanesi Sirius demiştik, bir tanesi Orion demiştik. Orion'un zaten yerleşim mahalli Orion nebulası diye bilinen bir koordinat Samanyolu galaksisinde. Varlıklar orada karantina altında tutuluyorlar. Ama bu demek değil ki açıklık, o frekansa uyum sağlamayan bir bilince bilgi verilmeyecek. Elbette ki veriliyor. Yani karışık bilgi verebilirsiniz. Orion'dan da bilgi alabilirsiniz Samanyolu galaksisinde. Bir sürü sayı teknolojik uzmanlar birliği tarafından oluşturulmuş teknolojik üslerde yer alan bilinçlerden de bilgi alabilirsiniz. Yani çift kutbiyetli bilgi alma hassasiyetine sahip oluyor, mesajlama aktifliğiyle alakalı kod açılımına sahip olan bir bilinç. Yani aslında bu riskli bir durum. Neden? Çünkü her zaman Orion kendisini net bir şekilde ifade edebilecek bir potansiyel değildir. Genelde örtülü hareket eder. Çok nadir kendini ifşa eder. Bu da varlığın fetih projesinde belli bir yere geldikten sonra olabilir. Orion'un teknolojisiyle alakalı bilgileri bir sonraki seviyedeki dersimizde çok daha detaylı göreceğiz. Ama mesajlama için bir bilgi vermek gerekirse ve mesajlamaya heves eden canlar varsa lütfen dikkat etsinler. Bir de mesajlama aktiflikte şöyle bir kusur var. Varlık bir bilgiyi okuyor.
Okuduktan sonra bakıyor. Onu kendi düşüncesinde devindiriyor. Kendince yargılarda ve yorumlarda bulunuyor. Ve bu yorumlar bazen gerçekten de mantık prosedürünün tam da istenmeyen halleri oluşturmuş oluyor. Çünkü egosantrik iradenin kontrolü altında ya hala mantık. Tam bir öz iradeye devreye sokulmamış. Bu zat tahtel şuur boyutundan etkilenerek de bilgi sokuyor. Ben mesaj aldım diyor. Yine yanlış, yine hata. Bakınız göksel bilgi, göksel irşatlama o kadar ciddi bir mevzuattır ki bir tanesini yanlış yaptığımız vakit vebali o bilgiyi aktaran kişidir. Çünkü bizler bilgiyi verme yetkinliğine sahip olan varlıklar olarak karşımızdaki varlıklara en ince ayrıntılara kadar bilgi verirken o varlığın mental boyutunda kesinlikle herhangi bir kusura etki edecek bilgiyi vermemeliyiz. Hatasız şekilde aktarmalıyız. Evet, o yüzden lütfen mesaj alma konusunda bu kadar hevesli olmayın. Kendinize güvenmeniz evet çok önemli, çok güzel ama özsel kişilik mi, göksel kişilik yani veya yersel kişilik mi olduğunuzu iyi bir ayırt edin. Yüceliminizin ne seviyede olduğunu iyice ayırt edin. Ondan sonra bu işe soyunun derim ben. Ve hiçbir şeyde sahiplenmemek tabii ki burada en etkin fonksiyonlardan bir tanesi. Evet, doğaçlama böyle. Mantıkla dedik, vicdan birlikte hareket eder. Sadece ikisi mi birlikte hareket ediyor? Tabii ki duyumsal, duygusal, düşünsel bunlar birbirini etki ediyor ama bunun dışında zevk de etki ediyor. Ama bakın, duyum olmadan duygulanma da olmuyor. Duygulanma olmadan da düşünsel aktiflik de olmuyor. Düşünsel aktiflik, duyumsal aktiflik, düşünsel aktiflik, duygusal aktiflik ve zevksel aktifliğin bir sistem oluşturması da zaten bir nedeni var. Yani bunun hepsi bir bütün içerisinde. Hep birbirleriyle etkileşim halinde oldukları için aslında üçlü merkez olucu sistem diyoruz. Veya bu prosedürlerin hepsinin birbiri içinde etkilendiğini ifade ediyoruz. Ve insanın tamamının bu olgulardan ibaret olduğunu ifade ediyoruz. Bunların bir tanesi eksik olduğunda varlıkta da eksik keyfiyetler arz ediliyor. Bir varlık eğer sağlıklı bir şekilde mentalitesini oluşturmadığında bu sefer ne yapıyorlar? Dünya bilim insanları veya akıl düzeyi sağlıklı şekilde oluşturmayınca başka damgalar koyuyorlar. İşte ruhsal sıkıntıları var diyorlar. Manevi yolda ilerleyen her bir bilincin içsel yolculuğunu, içe yönelik yolculuğunu doğru şekilde yaptığında mental yoğunluğa dayalı olan o egosantrik iradeye ait her bir etkileşime engel olucu mekanizmayı devreye sokabilir. Yani ne demek? Düşüncesinden etkilenmez, duygularından etkilenmez, zevklerinden etkilenmez. Neden? Çünkü karşısında özsel iradeyi devreye sokabilecek potansiyel ilerlemeyi öğrenmiş olur. İçsel yolculuğunu yaptığı zaman. Ama tabii ki bu dünden bugüne veya 1 saat içerisinde, 2 saat içerisinde olabilecek değil. Belli bir disiplini içerir. Düzenli çalışmaları gerektirir. İnsan kendisini bir proje olarak ele almalıdır ve kendi üzerinde yatırım yaparak çalışmalıdır. Kendisi üzerinde bakın. Ve durmadan sürekli kendisini geliştirmenin yollarını aramalıdır. Ve manevi yollarda bu konuda gelişimini sağlamış ve kendisine hitap eden yollardan ilerlemelidir. Tek başına yapılabilecek bir yolculuk değildir. Mutlaka kendilerine refakat edebilecek bir varlık, bir öğreti, bir şeyler bulmalıdır. Tabii ki burada yine diyecekler ki işte dönem mürşit devri değil, biat sistemi değil. Bakın bunların hiçbirinden bahsetmiyorum. Şu an dünya insanı tüm kavramları mahvetmiş durumda. Ve hepsini aşağı etmiş durumda. Bunların hepsinden uzak bir şeyden bahsediyorum. Siz bugün elinize bir kitap aldığınızda da o size öğreticilik yapar. İnternette araştırma yaptığınızda birisini dinliyorsunuz, video serisi, o da size bir öğreticilik yapar. 5 yaşındaki bir çocukla muhatap olduğunuzda ondan çıkan bir kelime, bir cümle de size öğretmenlik yapar. Bunları yanlışlıkla değerlendirmeyin. Doğru şekilde değerlendirin. Yani rehberler her yerde var. Sadece bakmayı bildiğimiz şekilde. Doğrusu şu ki insanlık birçok konuda, özellikle inanç konusunda rencide edilmiş durumda. Ve inanç sistemine sarsılan bir insanlık sapma haline meyillidir. Sapma haline neden meyillidir? Çünkü karşı taraftan bekliyorlar. Diyor ki ben bu insanı nasıl yoldan çıkartabilirim? İnanç insanın en büyük zenginliği. İnancın onlara vermiş olduğu güçle yolda yürümek daha kolay. İnancınız sarsıldığı vakit ayakta kalmak ise birçok insan için zor olabilir. Bunun için bir süreç gerekiyor mu?
Yani inançsızca yaşamak gerekiyor mu? Bazı insanlar için gerekebiliyor. Sonuçta gelişim prosesleri insandan insana değişkenlik gösteriyor. Benim inancım şu. Dünya yüzeyinde birçok inanç sistemi olduğunu biliyorsunuz. Bu inanç sistemlerinin her birinin mutlak bir şekilde hakikate ait bir parçası var. Ateizm mi diyorsunuz? Ateizmle ilgilenen ve buna ilgi duyan varlıklarla karşılıklı konuştuğumuzda neden ateizmi tercih ettiğine baktığınızda mutlaka kendilerince bir nedenleri olduğunu göreceksiniz. Bunların hepsi düzeltilebilir veya hepsi bir şekilde bir bütünle bağlanabilir. Bütüncül yaklaşım ve bütüne uygun hareket etmeyi Aksoy Rahmetli Bilgilik Vakfı ve öğretisi amaç edinir.